Hello, welcome to Turning Inward. This is the second show with Sheikh Muzaffer, head of the el-Cerrahi Order of Dervishes of Istanbul, who is in New York now at the Masjid al-Farar in New York City. In the first show we talked about dreams. We touched very briefly on the depth of understanding that the Sufi path has about dreams. And we turn now to something a little more fundamental for us as Westerners. And I would characterize the great bulk of people in this country who are interested in New Age kinds of themes as spiritual seekers, people who have turned to Buddhism or to Sufism or to mysticism in any religious traditions or to the Hindu teachings, to yoga, as people who are searching for a way of understanding themselves in their own nature. Sometimes that's called the process of self-realization. It's an unfoldment of what we are as human beings. And we will be investigating that aspect of ourselves according to a Sufi tradition that goes back to the beginnings of Islam in the 6th century. Chinar, thank you for being here. Thank Sheikh Muzaffer for being here again. There is a saying that he who knows his own nature knows his God. And I wonder, what is it that the Sufi understands in a saying like that? How does a Sufi understand the nature of God and man's relationship with God? Efendimiz bu men arefe nefsehu hadisi şerifinde soruyorlar. Tabi hadis olduğunu bilir mi bilmez mi bilmem. Bunun diyor tasavvufi manası nedir? Nasıl insan Rabbini bulur? Şimdiki o men arefe nefse fekad arefe rabbeh. Nefsini her kim bilirse muhakkak surette Rabbini bilir. Ama Rabbini bilmesi manası Rabbini kemaliyle bilemez. Allahü Teala'yı bilmek için Allah'la bilinir. Yoksa kula verilen aklı idrak ile Cenab-ı Hakk'ın kudreti ölçülmez. Ancak sunu ilahiye Allah'ın sanatlarına bakarak oradan anlayabilir. Şimdi insanda en büyük kitaptır. Vücut bakımından şu 3 büyük kitabı anlatacağız şimdilik. Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine bu 2 kısımdır. Nefsim ile Rabbini bilir manasını. Oraya da şöyle karıştırın. This is actually a tradition, a saying of the Holy Prophet. He who knows himself, his nature, will surely know his Lord. But this is 2 meanings, Efendi says. Actually, knowing God, knowing Allah, can only be realized through Allah, not through our own efforts. Our intellect, our mind, our reason are simply not sufficient for such a task. So, Effendi said, this comes in 2 parts. There are 2 meanings to it. And on the first level, that is, we can look around and see the work of the Creator and make comparisons, make assessments, judgment for ourselves. But as for the true meaning, there's a lot more to it. Eyvallah. Şimdiki men arefe rabbeh fakat men arefe nefse fakat arefe rabbeh, her kim nefsini bildi, o adam Rabbini bildi manası. Rabbini buldu ve bildi ve buldu manasını ama kün hakikati ilahi bilemez, yani zat-ı uluhiyet ilahi, Allah'ın varlığını ancak şeyde bilir. Bu da 2 kısım. Kul mesela nefsinin zaafını bilir. Kul fanidir, bir bakiye ihtiyacı vardır. Kul çıplaktır, bir giydiriciye ihtiyacı vardır. Kul rahatsız olur, hasta olur, bir şafiye, şifa vericiye ihtiyacı vardır. Bir defa nefsinin acını bilmek, Allah'ın kudreti yanında, kudretullah'ı ölçmek, işitmek, görmek, o yanında nefsini, acını bilmek. Bir böyle hak bilinir. Bu bidayettir. Yani insanların iptidai şeklinde bu şekilde hakkı bilirler. Yükselince insanda bir kudret ve kuvvet, yani bir benliği, insanın bir benliği vardır ki benliğinden daha içeridir. Yani ilahi bir makamdadır insanoğlu. Buna gidemez ama evvela bidayette. Evvela bunu bilecek, azini bilecek. Sonra kudretullah kendindeki bulunan hamil olduğu defineye vakıf olacaktır. Eyvallah sultanım. Hepsinin inşallah tallatını yaparız. Eyvallah sultanım. You see, as we said before, he who knows himself will know his Lord. And that comes in 2 parts. But actually, knowing divine essence, God as he is
is quite a difficult task. On the first level, the human being knows the weakness, his meekness of the self. That is, he knows that he is naked and he needs someone to clothe him. He knows that he is mortal and he needs an immortal to sustain him, etc. He knows his weakness. He knows his smallness. That is the first meaning. That's the first part. And after that comes another type of knowledge. That is, there is an I inside this I. There is another personality. There is an essence within human beings. And that which partakes, that which is connected to the divine. And knowing this is very difficult and cannot be accomplished except having gone through the first stage, knowing one's weakness. And there are various sort of things on the subject, Effendi says, and we can try to go into them. Good, good. So the first level of understanding is a level of our own mortality, of our own limits. And the second level of understanding is knowing that, how do you phrase it again, the I of the I? The I within the I, the pronoun I within the I. Could we talk about that? Could Efendi talk more about that? Efendimiz diyor, anladığım kadarıyla diyor, bunun iki safhası var. Bu ikinci safhada bu benim içinde bir başka ben var. Bunun üzerinde konuşabilir miyiz diyor. İşte konuşacağız inşallah sırasını yavaş yavaş buraya geleceğiz. Onu sormak istiyorum efendim. Yani ilahi bir tecelliyat var. İnsanda o benlikten içeri ben olan şey ilahi tecelliyat. Bunun da misali denizden bir bardak böyle su alsak, dışarı çıkarsak bu deniz midir? Değildir. Ama denizden hariç de değildir. Veyahut da insanoğlunun yani ilahi varlığına işte denizin kaynamasıdır. İnsanlar denizin kendisidir fakat kabarcıklar insanın vücudu gibidir. Cenab-ı Hak'ın iltisakı ve münasebetlerini söylemek istiyorum yani bu şekilde. Ancak böyle tarif edilebilir. Yahut lezzetle duyulur, söylenmez. The I, the ego within the ego, the I within the I, means that there is a manifestation of the divine on the human being. Within the human being? Within the human being. That is, if we take a glass of water, a cup of water from an ocean, from the sea, is this the ocean? Well, it's not. But that's not something apart from the ocean either. In the same sense, the human body is like the foam. You see the sea is still, then comes waves, and there's foam on top of it. So the human body is like the bubbles, the foamy bubbles on top of the sea. These are just examples to tell what it's like. This is not what it is. So such things, man's relation to God, cannot be expressed in mere words. It is either tried to be expressed in such similes, in such metaphors, or one just tastes it, knows it, and keeps quiet. The way to taste is through mysticism, through a mystic tradition, a path in which God is found within. God is not something totally other, but manifests within every person. It is, in Sufi terms, our birthright to understand that our true nature is divine. Is that accurate? Efendimiz diyor, anladığım kadarıyla bir tasavvufi yoldan, bir batını yoldan suluk ile böylelikle bu tada varmak mümkün olabilir. Siz ancak lezzetini bilir dediniz. Ve insanın doğuştan adeta bir hakkıdır bu. Tasavvufi itikat bu mudur? Ama ama insanların hiçbirisi yani bugüne kadar gelen insanlar ve bugünden sonra da kıyamet gününe kadar gelecek insanlar ve hala zaman insanlar hiçbirisi birisinin aynısı değildir. Her hususatta. Öyleyse her kula ayrı tecelliyat vardır. Zaten aynısı olursa Cenab-ı Hakk'ı olmuş oluruz yani ihate etmiş oluruz. Gayri muhittir Allah-u Teala. Öyleyse tecelliyat her an olmakta ve herkese ayrı. Herkesin iktidarına göre, herkesin efendime söyleyeyim kabiliyetine göre tecelliyat olur. It is true to say that there is a manifestation
to or within every human being, and every human being has a birthright to self-realization, but that's a difficult thing to say. On the other hand, no two human beings from the beginning to the very end are the same. They're not identical. No two manifestations to two different human beings are the same either. In this sense, I mean, it's a very difficult subject. You see, this not sameness is very important. Otherwise, if human beings were the same and they always receive the same manifestations of the divine towards themselves, and this is imposing a limitation, a restriction on Allah. We cannot limit Allah. He knows no boundaries. Şimdi bu üç şeyden anlaşılabilir. Üç ilimle. Birisi Âyât-ı, âfâkiyye. Yani kainatta olan nesneleri görerek okumakla. Mesela güneş. Güneş diye gökyüzünde yazılı değil. Güneşin kendisi var. Şimdi bu Âyât-ı âfâkiyyedir. Bu kainat bir kitaptır. Ne kadar? Seriye'den Süreyya'ya kadar yahut onun maverasında artık mütenahi ne kadar gidiyorsa bir kitaptır ve bir risaledir. Okuyabilen için. Okuyabilen için. Eyvallah. There are three types of knowledge, Efendi says. The first one is objective, external science. I'm using the word science for lack of better word, but it implies duality, which doesn't exist. There's the sun out there. That's the knowledge of certainty? Sorry? Is that called the knowledge of certainty? No, that's a different study. Bu ilmel yakin mi diyor? Bu başka bir konu dedim. Yok, bu da ilmel yakine girmiyor değil, tamam. That's included within the knowledge of certitude, ilmel yakin. Aynel yakine giriyor, ilim değil. Aynel gözden görüyor. Güneş, ay, yıldız, dağlar, ağaçlar, çiçekler, toprak, su, derya, deniz, nehirler, hayvanlar, insanlar, dört ayaklı yürüyenler, 40 ayaklı yürüyenler, 2 ayak üzerine yürüyenler, uçanlar, ayaksız olanlar. Bunlar bu aynel yakın bunlar şimdi, birinci. It's more like knowledge by sight, knowledge by seeing, instead of knowledge by certainty. That is, you see things, rivers, hills, dales, trees, animals, etc. You see and notice and you obtain knowledge. İkincisi, Âyât-ı enfüsiyye. Kendi malik olduğumuz vücudumuzdaki bulunan teşekkülatın ve hamil olduğumuz esrara sahip olmak, vakıf olmak vücutta. The second type of knowledge is watching internal, inner, or subjective science. That is, looking at our bodies, looking at our organs, looking at the way in which they work, plus trying to realize the secret that is within. Üçüncüsü, Âyât-ı kitabiyye, elfâziyye yani kutsi kitaplar, semavi mukaddes kitapların nüzulü yahut o kutsi kitaplardan ilham ile alınarak yazılan büyük insanların yazdıkları eserler insanları doğruya, hakka götüren. And the third type of knowledge is derived from signs that are included within books. That is, holy books, holy scriptures, and books, words, put writing by great men. In the type of knowledge that one learns about one's self, the body, we are talking about more than knowledge of the physiological processes. Is there something in the mystic path which teaches us more about the way the body works than science knows? Efendimiz Âyât-ı enfüsiyyeden bahsederken kendi bedenimizin ilmiyle iştigal ediyoruz. Tabii diyor bu biyoloji gibi yani uzuvların nasıl çalıştığından ibaret değildir diyor. Herhalde öyle bir şey olsaydı. O da dahil ama o demek değil. O da içine dahil. Mesela bir tıp alimi, bir doktor diğer insanlardan kudretullahı daha çok, yani insan vücudunda bulunan kudretullahı daha çok bilmekte. Bunun gibi bir doktor. Ama doktor olmasa da sen de kendi vücuduna aynaya baktığın vakitte niçin gözümün üzerinde kirpiğim var, kirpiğim üzerinde kaşım var, ağzım üzerinde burnum var, buradaki dişler, burada çiğneyici dişler, burada koku, duyma, burada anlama, duyma ve 2 tane ve öne verilmiş bu şekilde. Efendim, vücudun ehvali harekatı ve midenin hazmetmesi ve
ve gaitin arkadan çıkarılması, kokusu. Çünkü buradan çıksaydı gait, mesela faraza, bütün koku ağzımıza burnumuzda olacaktı bizim. Hani vücudun en uzak bir yerinden çıkıyor. Demek ki bir kudret bunu böyle bir şekle koymuş ki, hem de öyle bir intizam şekle koymuş ki akıl duruyor karşısında. Bu da işte bir âyât-ı beyinat. Eyvallah. Âyât-ı enfüsiyye yani. Nefis ayetleri. Ve nefisteki bundan gizli olan, mesela kitapta da göreceğiz. Ve nahnu akrabi ileyhi min hablil verid. Estaizu billah. Ben size can damarınızdan daha yakınım diyor kitapta. Fakat biz bunu kendi vücudumuzda kitapta okumayınca bunu sezemeyiz. Bu üçü de birbirine ihtiyacı var şimdi. Onu söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani âyât-ı, âfâkiyye, âyât-ı enfüsiyye, âyât-ı elfâziyye'nin üçünün birbirine ihtiyacı var. Bir beşerin yükselmesi için bu üçünü bir araya cem edecek, toplayacak. Bazısı âyât-ı elfâziyye'den, bazısı âyât-ı âfâkiyye'den, bazısı âyât-ı enfüsiyyeden hakka gidiyor. Eyvallah sultan. Hepsi âyât-ı elfâziyye'den gitmiyorlar. Hepsi enfüsiyyeden gitmez. Hepsi âfâkiyye'den gitmez. Herkesin nasibi neyse nasibi oradan yürüyecekler hakka. Evet. I couldn't put your question to Effendi as it was, but I'll translate Okay. what he was saying. There's wisdom in contemplating the human body, and the best person to know the working of the divine, the power of the divine in the human body is a physician, but that's not what we're talking about. Exactly what we can do is watch ourselves. Look at, we got two eyes, two ears, both directed towards the forward, and we can see with our eyes and taste with it, etc. And there's more to it actually. In one way that one excretes from his hind quarters, and that is ample protection, and one does that and one does this. But if you put all three things together, Effendi says the implication is that one does not follow one path, one type of knowledge, only one reason books, one watches his own body, one watches contemplates the universe, and thus reaches knowledge. Efendiciğim, demek ki sorusunun devamını arz etmeme imkanı olamadı. Şunu söylüyordu bey, İnsanın bu kendi bedenini bilmesini, bedeninin ilmini yapabilmesinde bir özel usul, mahsus bir yol var mıdır acaba diye İki türlü var. Bir maddi kısım var, doktorluk. Evet. Bir de manevi kısım var. Vücuttaki bulunan bir takım esrar-ı ilahiye vakıf olmak. Ama bu her daim olmuyor ki. Herkese nasip olmuyor bu. Yükseldiği vakitte oluyor. Ona o esrara vakıf oluyor. Your initial question was, how does one, is there a method, procedure for knowing one's body in a mystical way? Yes. Effendi says, well, there are two methods to it. One is the science of medicine, and the second one is mystical knowledge of the body, but that cannot be found by ordinary human beings unless one is in an elevated high spiritual rank. That simply is not possible. And is this an investigation that's practiced under a course of discipline, a course of study with Sheikh Muzaffer? Bu Efendimizin de bu kendisiyle beraber kendisinin tabi olarak seyri sülük edenlere tatbik ettirdiği bir usul müdür diyor. Böyle bir. İşte kim artık varsa iktidarı ve istidadı varsa onda bu zahir olur kendisinde. You see, those who have the talent, the skill for such knowledge, they have the knowledge manifested upon them. Efendi says. Biz söyleriz sadiklerimize birçok şeyler. Bakarsın kimisi musikiyle hakka gitmeye kalkıyor. Kimisi kıyam zikriyle, kimi kuğut zikriyle, kimi namaz ile, kimisi tefekkür ile. Bak tefekkür veriyoruz. Tefekkür de vücutta var içerisinde. Herkese ayrı bir tecelliyat oluyor. Ve herkes iktidarına göre ve istidadına göre o işe sahip oluyor. You see, Efendi says, we teach many things. We teach on many subjects to our disciples. And some take to music and try to find truth through music. Some take to meditation, some take to prayers, some take to zikrullah, remembering Allah through His most beautiful names, etc. So, those who have the talent for it will take to the method that you've mentioned. Everyone goes after his own talents or his own inclinations. I see. Then let me ask another question, which is, along the Sufi path, there's one thing that I've always read about Sufism, which is that the relationship of the dervish to Allah, to God, is the relationship of the lover to the beloved. What is it, how does one, there are all ways in which love can be described, the love of a father for a child, the love of a man for a wife, the love of a brother for a brother. But what is spiritual love? What is that highest quality of love that a Sufi strives for? Efendimiz duydum ki diyor tasavvufta
Dervişin Allah ile, hak ile münasebeti aşık, maşuk münasebeti olarak nitelendirilir diyor. Evet, doğru, öyledir. Şimdi sorusunun devamı şu şekilde. Efendim diyor, babanın oğula, kocanın karıya duyduğu aşkı, muhabbeti tarif edebiliyoruz, tasnif edebiliyoruz. Evet. Bu dervişin Allah'a karşı duyduğu aşık, maşuk münasebetinde nasıl bir tarif getiririz? Bunu nasıl ifade edebiliriz diyor. Bunu lisana ifadeye gelmez bu. Söyledim demek ki sözü. Bazı şeyler vardı 28 harfle ifade olmaz. 28 milyon o kelime olursa belki söyleyecek onu. Ne gibi? Sare ahenk olmaz, köre renk olmaz. Sen halka bunu anlatamazsın ki, kendin bilirsin. Mesela gülün kokusunu tarif edebilir misin? Bunun gibi. Yahut balın lezzetini ancak tadan bilir. Gülün kokusunu bilen bilir. Bir şey demez ki. Effendi says, as we've said earlier on, these things cannot be explained by putting them into mere words. If the 28 letters of the alphabet is simply not sufficient, if we had 28 million letters, maybe there would be a way of expressing it. This is like, what would a deaf man know about musical harmony? What would a blind man know about colors? Can you tell him? I think what I want to really get at more than just a description is an affirmation that there is a state of being which we can only loosely call love, which is higher than the way in which love manifests physically between all of us. That such things do exist, and that it is the goal of a mystical path to enter into that consciousness. Efendiciğim diyor ki, ben bunun bir tarifini, izahını zaten pek aramıyorum diyor. Daha ziyade böyle bir şeyin vücudunu, varlığını öğrenmek, bunun teyidini istiyor. Yes. Ha, bu da kul fani olmak münasebetiyle Allah'ı sevemez. Ancak tarafı ilahi, Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ettikten sonra onu zikrede ede ve onun emirlerini seve seve yapa men ettiklerinden ondan çekinerek kaçına o hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine celbeder. Allah kulunu sevdiği vakitte onun kalbine kendi muhabbetini, aşkını verir, o da ona aşık olur. Evet. Ama o münasebetin ne olduğu birkaç tane kıssasını anlatabiliriz. Hakla konuşabilir. Hak Teâlâ mekandan münezzeh olarak, keyfiyeti meçhul olarak cemalini ona gösterebilir. Nasıl olur diye bilmiyorum, keyfiyeti meçhul. You see, the servant, the human being is mortal. The mortal cannot actually fall in love with the divine, the immortal being, Allah. But as the servant worships and follows the injunctions, the do's and the don'ts of Allah, and obeys Him, Allah is very well capable of putting His own affection in the heart of His servant. But this is the fact. But how this is done, in what way this manifests itself, that's is that a matter of impossible. divine grace? That's impossible to express. Let me finish what Effendi was saying, whether that's divine grace or not, I don't know. I'm going to ask Effendi. Allah aşkını koyabilir Efendicim kalbine, kulunun. O vakit kul Hakk'a aşık olur. Öyle başlar iş. When Allah puts His affection in the heart of the human being, then the servant is considered to be in love with Allah. Sonra ilah eder onu, semadaki bulunan halk meleklerine. Der ki ben filanca kulu seviyorum, siz de sevin. Onlar severler. Sonra halka hitap eder, ben filanca kulu seviyorum, siz de sevin. Hakkı sevenler onu hepsi severler. Onun başlar onun etrafında halk dönmeye, ona hizmet etmeye, onu görmeden ekmek, su, hava gibi olur o bazı aşklar için. Onu görmeyince nasıl bir adam su içmeden yaşayamaz, ekmek yemeden yaşayamaz, hava almadan yaşayamaz, onu görmeyince yaşayamazlar. Yani işte bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin, Cenab-ı Allah'ın sevdiğinin işaretlerinden birisidir bu şekildedir. You see, when a person loves Allah, through Allah loving him first, then that is made known to angels in heavens by Allah, then to human beings on face of this earth, then everybody starts loving that person and he becomes indispensable to people around him. That is like, he's like bread or water to them, and there is great affection and respect towards them. That's the way things work. Efendim
halk arasında onu mahbub eder, yani sevgili yapar. So he becomes a beloved amongst ordinary people as well. Bazen kendisi şaka yapar onunla. And sometimes Allah compliments to him, plays jokes on him, Cilve yapar. becomes playful with him. Naz ve niyaz eder. Allah is capricious and demanding on him. Yani nasıl Cenab-ı Hakk'a biz itaat ediyorsak Allah da o kuluna itaat eder. Ne isterse yapar, verir. And as we are obedient towards Allah, Allah becomes obedient to that person too. Allah gives him whatever he wishes. Ha, bak bir misalini var mı kıtva? Do we have time? Oh yeah. Well, we have another minute, but another way. It is your understanding that God tests us. God tests our ability to receive love. God tests our ability to manifest love. Is that accurate? Allah bizim aşkı kabul veya aşkı tezahür ettirme kabiliyetimizi ölçüyor mu diyor, bu şekilde deniyor mu diyor. Denemeye rüzük onun için. Denemesi bize bildirmek içindir. Allah has no need of testing us. For our sake, not for His. But that's what was said by Efendi. Bize bildirmek istiyoruz. Onu öyle şeyler. Yeah. Well, would you please thank Sheikh Muzaffer for being here again today? Tekrar teşekkür ediyorum. You're welcome. Thank you. Thank you for watching. This has been Turning Inward. If anyone wishes to contact Sheikh Muzaffer, he's available in New York City for a short period of time, making periodic visits as he does from Turkey at the Masjid al-Farah in New York City on Mercer Street. Thank you again for watching. The subject, of course, has been Sufism, a tradition that goes back to the birth of Islam, and which, unfortunately, is relatively unknown to most of us in this country, a condition which is rapidly being changed. My name is Lou Rogers, the program Turning Inward, and we'll see you next time.